Herkese merhaba. Bir önceki videoda boyutlardan Kur'an ayetleriyle deliller sunarak bizim bildiğimiz atomüstü madde ve atom altı maddelere ve hatta fiziki boyutlara değinmiştim. Bu video başlığında gördüğünüz üzere din ile bilim neden sürekli çatışma halinde kalmış ona değineceğim. Biliyorsunuz ki yıllardır bilim adamları ile din adamları arasında Orta Çağ'dan ve daha önceki takvimlerden beri bir savaş sürtüşmedir geliyor. Bunun sebepleri çok fazla tabii ki, fakat benim buna cevabım biraz farklı olacak. Biz insanlar neye odaklanır isek, hangi konuda, hangi açıda yoğun çalışma yapar isek zihnin alt katmanları bu yönde etkilenir. Yani biz zihnin alt katmanlarını, bu kısmını yüzeysel kısımdan etkileyebiliriz. Bu mümkündür. Şöyle izah edeyim. İki insan düşünün. İkisi de aynı yaşta ve aynı eğitimleri almış olsunlar. Fakat tek bir fark olacak. İkisi de bizim bugün bildiğimiz Newton fiziği dediğimiz fizik yasaları üzerinden giden ve elimizde bulunan bizim bugün keşfedebildiğimiz matematik formülleri üzerinden çalışma yapsınlar. Hatta bugün adına kuantum fiziği denilen çoklu boyutları, olasılıkları hesaplasınlar. Bu ulaştıkları tüm sonuca birisi ateist bakış açısı ile baksın sonuçlara, diğeri de teist bakış açısı ile baksın. Şimdi burası sizi biraz zorlayacak ancak bilenler anlayacaktır beni. Michio Kaku gibi ünlü teorik fizikçilerin de dediği gibi boyutlar 12'ye gelince çatallanma yapıyor. Yani bildiğimiz tüm dengeler alt üst oluyor. Benim ilk videoma da bakarsanız ben 13 boyutlu bir teoriden bahsetmiştim bu arada. Yani bu alt üst olma alanı dini öğretilerde yokluk makamı denilen alandır. Yani Hallacı Mansur'un enel hak dediği haldir, kısımdır. Bu hale gelmek bile çok ama çok ciddi araştırmalar ve öğrenmeler ve hatta sonunda anlama evresinden geçirtir kişiyi. İşte bu örnekteki kişilerden ateist bakış açısına sahip kişi de aslında kendince haklıdır. Teizm felsefesini benimsemiş kişi de kendince haklıdır. Yani artık işin sonunda siz ne kadar kavga ederseniz edin, işin sonu yokluk makamına gidiyor. Matematik ile de olsa, dini öğretiler hal ile de olsa. İşte kavganın aslında en temelde çıktığı nokta burası. Kavgalar ve tartışmalar madde ile mana üzerindedir. Yani madde alemi ile mana aleminin birbiri ile olan sığ kavgalarıdır. Ateist bakış açısına sahip kişi aslında doğru yolda. Allah'ın oku dediğini yapıyor. Diğeri de doğru yolda. O da oku dediğini yapıyor. İşte birisi diğerinden farklı din kavramını benimsiyor ve yaratılışın kaynağını iç aleminde özümsüyor. Bu özümseme de ona iç huzuru ve kabullenmeyi beraberinde getiriyor. Sonuca din öğretisi üzerinden bakmamakta direnen kişi her dinde aynı şekilde tanımlanmış. Bizim dinimizde ise bu kişinin bakış açısı hali ile olduğu durum nefs makamları ile ifade edilir. Bu kişinin zihni nefsi emmare denilen, yani bizim nefsi emmare dediğimiz kısımda bu hal ile çalışır. Metafiziği bilir ama bir türlü ya detaya inip iyice anlamaya çalışmadığından ya da hiç inanmadığından nefsi levvame denen maddeye, yani formüllere mana katma haline geçemez. Bunun da aslında temelde bir sebebi var. Öğrenilmiş çaresizliğin farklı bir türüdür aslında bu da. Nasıl? Aslında tüm kavgalar sonunda öğrenmeye sebep olur. Fakat kaliteli düşünen insanlar için. Kaliteli düşünmek de bilgili olmaktan geçer. İyi de nasıl bilgili olunur? İnsanlar burada tıkanıyor işte. Bunu da şu şekilde farklı bir bakış açısıyla izah edeyim o zaman. Dünyamız 5. büyük kitlesel yok oluşun ardından bugüne kadar dinsel, bilimsel, sanatsal ve felsefik açıdan, hatta maddesel varlıklar üzerinden bu açılardan bile birçok veri biriktirdi değil mi? Bugüne gelelim hemen. Siz doğduğunuz anda, hatta anne karnında dahi birçok veriyi zihniniz ile deneyimlemeye başlarsınız. Bakın, deneyim dedim, dikkat. Bu verilerin asıl adı sonuçta bilgidir. İşte sizin düşünme kabiliyetiniz
medeniyetiniz bugün kimsenin adını koyamadığı, bilimin de bugün büyük soru işaretlerinden biri olan bilinçaltı katmanlar sayesinde aynı bir yapay zeka gibi öğrenmeye başlar. Bu bir döngü halini alır kısa süre sonra. Bu döngü 3 aşamadan, mümkünse sonuçtan ibarettir. Nedir bu döngüler? Veri, enformasyon ve bilgi. Veriler bilginin ham maddesidir. Sizin doğduğunuzdan beri algıladığınız her şey veridir. Görsel, işitsel, tat ve kokular. Daha sonra zihin belli bir zaman diliminden sonra kendini geliştirme ihtiyacı duyar. Enformasyon, bu bilgiler bütünüyle oluşan verilerin işleme aşamasıdır. Hayat boyu elde ettiğimiz tüm verileri işleriz ve sonuçta beyin bunu bilgi olarak tanımlar. İşte bu bilgi dediğimiz kısımdan kaynaklıdır tüm tartışmalar. Tartışma yerini münazara haline bırakır ise ortaya muhteşem bilgiler çıkacaktır. Biz insanlar sonuçta duygusal varlıklarız ve bu hisler dahi yine aynı veriler ile şekillenir. İşte aslında anlatmaya çalıştığım yerde tam burası baştan beri. Biz olaylara aslında anlam katıyoruz ama bunu her birimiz kendimizce yapmaya kalkışıyoruz. Her bir insanın zihni, nöronları doğduğu andan beri eşsiz ve benzersiz bir şekilde yapılandı. İşte tüm bu verileri herkes benimki doğru diyerek ortaya koyduğunda bunun adı ego oluyor. Yani bunu başka nasıl izah edebilirim bilmiyorum ama buradaki bilgileri artık verileyip sonuca ulaşın. Madde ile metafizik yani üst boyutlar matematikte nasıl var ise bunun aynen karşılığı mana yani anlam katmanlarında birebir vardır. Her şeye matematik ile bakmak denge kaybına sebep oluyor. Her şeye de sadece mana ile yani bugün ve dün aslında cahil kimselerin yaptığı gibi sadece dini kavramlar üzerinden bakmaya çalışmak da denge kaybına sebep oluyor. Bu denge kaybı ise sosyal hayatta çatışmalara ve birbirini anlamamakla sonuçlanıyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Abone olmayı ve beğenileri unutmayın ki bunca emek verdiğimiz çalışmalar algoritma tarafından bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer insanlara ulaştırılsın. Sonuçta bu sosyal mecranın da bir veri analizi ve ona göre sonuçlandırma biçimi var. Bir sonraki videoda kavga etmeden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.